Öksürük nasıl geçer? Öksürük geçirici bir bitkisel formülden bahsedeceğiz. Malzemeleri, hazırlanışı ve faydasını anlatacağımız bu videoyu lütfen paylaşın. Malzemeleri saymadan önce bütün malzemeleri hemen evinizde bulamayabilirsiniz. Fakat kritik rol oynayan ve evinizde kolaylıkla bulabileceğiniz iki malzeme de öksürük için etkili olmaya yetebilir. O yüzden videoyu sonuna kadar izleyin. Ana tarifin dışında sadece bu iki malzeme ile nasıl bir karışım hazırlanabilir onu da anlatacağız. Yapacağımız karışım sabah, akşam tok karnına bir bardak içilmelidir. 0-3 yaş çocukların bünyesi kaldıramayabilir. Küçük çocuklara miktarı azaltılarak verilebilir. Bizim bahsedeceğimiz karışım bir günlük tariftir. Yapıldıktan sonra sabah ve akşam bir kez içilerek tüketilmelidir. Malzemeler: 5 diş sarımsak, 1 adet soğan, 1 tatlı kaşığı tarçın, 1 tatlı kaşığı zencefil, 1 adet karanfil, 2 bardak kaynar su. Her bardak için 3 çay kaşığı bal. Malzemelerimiz bunlar. Şimdi yapılışını anlatalım. Öncelikle sarımsak ve soğanı ince ince doğruyoruz. Sonra 2 bardaklık kaynattığımız sıcak suya önce soğan ve sarımsağı atıyoruz. Suyun rengi değişene kadar bekliyoruz. Sonra diğer malzemeleri bal dışında ilave ediyoruz ve karıştırıyoruz. Diğer malzemeleri bulamayanlar soğan ve sarımsağı suya ilave ettikten sonra sadece elde edilen sıcak suyu içerek de etki alabilir. Bu iki malzemenin dışında tarçın eğer varsa mutlaka kullanın. Çünkü soğan ve sarımsağın yoğun kokusunu, tadını bastırarak daha rahat içmenizi sağlayacaktır. Bal sıcak suya eklenmez. Bal eklemek isteyenler ılıyana kadar beklemelidir. Kaynar suyun içinde balın şifa verici etkisi düşer. Hangi karışımı yaparsanız yapın, aklınızda mutlaka olsun. Bal sıcak hiçbir şeye ilave edilmez. Edilse de bir etki olmaz, işlevini kaybeder. Balın cinsine ve doğallığına göre ilave miktarını ayarlayabilirsiniz. Örneğin hakiki kestane balı bir bardaklık suya sadece 1 çay kaşığı yeterli olacakken diğer balları 3 kaşık yeterli olur. Suyu metal çaydanlıkta kaynatıyorsanız bunun içinde de bu karışımı uygulayabilirsiniz, fakat burada size önemli bir bilgi vereyim. Metal bitkilerin şifa verici etkisini azaltır. O yüzden metal çaydanlık yerine porselen varsa onu kullanmayı tercih edin. Suyu metal demlikte veya kettle'da kaynatsanız bile porselen demliği sıcak su ile bir kez çalkalayıp sonra sıcak suyu ilave edip karışımı böyle tamamlamanız daha iyidir. Videoyu paylaşın lütfen. Bu karışım sadece öksürük giderici değildir. Çok etkili ve güçlü bir karışımdır. Vücudun birçok sistemine iyi geldiği saptanmıştır. Gayet sağlıklı iken de bu karışımı birkaç defa uygulamanın çok ama çok iyi geldiğini bizzat deneyimleyerek göreceksiniz.